Merhaba arkadaşlar, benim adım Eray ve ben Almanya'da 10 sene veri admin olarak çalışıyorum. Ve bugün size bu iki tane kasanın arasında büyük bir fiyat farkı olsa da iki şartı göz önünde bulundurursak hiçbir fark olmadığını iddia ediyorum. Birincisi şu ki, sistemin soğuk havayı nereden aldığı bu birinci bölüm. İkincisi de sıcak havayı nereden verdiği bu ikinci bölüm. En önemlisi budur. Bundan başka hiçbir değeri yok tabii bir kasanın. Bu soğuk havayı sadece ve sadece buradan alıyor. Ucuz bir sistem ama benim için yeterliydi. İkincisi de sıcak havayı nereden verdiği. Sıcak havayı da buradan veriyor. Başka bir yerden vermiyor. Yani sadece iki tane soğutucudan oluşan bir sistem. Peki benim için neden yeterliydi? Çünkü ekran kartı takmadım. İşlemcimin de ürettiği TPD, bu da ikinci terim. TPD çok önemli arkadaşlar. Bir işlemcinizin ürettiği TPD'den üzerine taktığınız hava olursa olur hiç önemli değil. Soğutucudaki TPD değeri daha düşükse o zaman sisteminiz en fazla zorlandığı %1'de program çökebilir, sistem çökebilir. Buna çok dikkat edin. Benim koyduğum i7 mesela TPD'si temel değeri 120 idi galiba. Max değeri de 235'ti galiba. O yüzden üzerine koyduğum yüksek bir TPD değeri olan soğutucuydu. O yüzden sistemde hiçbir problem yoktu. Yani dikkat etmeniz gereken şu. Diyelim ki bu soğutucuyu taktınız veya modüler soğutucu sistemlerindeki soğutucuyu seslerinizden takınca kesinlikle değer vermeniz gereken şu. Soğuk hava bölümü neresi? Sıcak hava bölümü neresi? Bende soğuk hava bölümü bu taraf. Çünkü buradan veriyor içeri soğuk havayı. Sıcak hava bölümü de bu taraf. Çünkü soğutucu, işlemci soğutucusu bu tarafa doğru gidilir. Buna çok dikkat ettiğiniz sürece çok ucuz bir kasayı alabilirsiniz. O yüzden ben en son alırım kasayı. İlk özelliği olan bu gerçek cam olan kasayı çıkar. Bu arada kasanın tek başına ağırlığı 9 kilo. Çıkıyor mu? Her çıkardığınızda üzerine de parmak izleri yapacaksınız. Hele ilk açtığınızda terleyeceksinizdir. Size böyle göstermek istiyorum. Parmak izleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçek cam yani. Müthiş yapılmış. Ve böylece içini komple görebiliyoruz. Şöyle bir çevireyim isterseniz. Soğutucu önden alıyor, arkaya veriyor. Burada da bir 120 metrelik Asus Prime ARGB soğutucu var. Ben bunu kabloya hiç takmadım, hiç gerek duymadım. Benim ana görevim şu 3 tane yukarıda olan 140 ünitlik soğutucu yapıyor. Bu ikisi de soğuk hava takviyesi yapıyor. Tabii soru şu olabilirdi ki eğer bunları takmasaydım bu aşağıdaki üniteden yeterince hava içeri girecek miydi? Düşünebilir aslında. Ama masanın üzerine koyduğum için bunlar dönünce tabii çok güzel görünüyor. Size bundan ufak bir klip göstereceğim. İkinci bunun en etkileyici yanı da arkası aslında. Evet, eğer perfeksiyonistseniz şimdi tetikleyecektir bu, siz dikkat edin yani. Bu arada soğuk hava buradan giriyor. Burada iki tel bölgeden. Dolayısıyla bunun kesinlikle duvara yansımaması lazım. Bunu çıkaralım. Çok kolay çıkıyor. Bu da çok etkileyici. Ama gerçekten kasayı o slide sistemiyle, arkadan bu direkt çıkarma sistemiyle yaptığınız tasarrufu kesinlikle en son burada kaybediyorsunuz arkadaşlar. Çünkü tamam burada çok temiz görünüyor da her zaman bir pürüz bulabiliyorsunuz. Her zaman gözünüze bir yerden çıkan bir kablo gözünüze çarpıyor. Bir tanesinin değerini değiştirmek istiyorsunuz. Tekrar koyuyorsunuz. Acayip yani tetikleyici bir şey. Bütün gecemi bundan harcadım dün. Ama olsun, pişman değilim. Hayatım bazen böyle terapi yanları da olması lazım. Alabildiğim kadar kabloyu beyaz aldım. Elektrik ünitesi siyahtı. Ona ekstra para harcamak istemedim. Ayrıyeten ekran kartlarında beyaz olanları var vesaire. Tam hiç oraya girmeyeceğim arkadaşlar. Eğer 100.000 tane seyircim olursa söz. Bunun ekran kartını ve ünitesinde beyaz olan bir tane video da yapabilirim ama o zaman kadar başka derdim olur herhalde. O kadar paranın içinde yüzünce. Evet yani söylenecek şeyler aslında bunlar. 3 tane SSD taktım buraya. Bunun en güzel yanı bence elektrik ünitesi ve SSD'ler çok yer alıyor. Çok çirkin görünüyor. Ben eğer takarsam büyük bir kasayı 10 dakikada size takarım. Gözümü kapatarak. Bu öyle değil tabi. Ama tabi sonucunda kendiniz görebiliyorsunuz. Böyle size tekrar son bir kez göstereyim. Yeni arkadaşım. Nasıl? Beğendiniz mi? Evet arkadaşlar, nice iyi kasalara bu test beni çok eğlendiriciydi. Ama biraz zaman alıyor tabi. O yüzden bir dahaki sefere komentlarda hangi tarz videolar istediğinizi söylerseniz size hepsini yapabiliriz. Orada bir problem yok. Ama bayağı bir zaman oluyor. Bu arada çok ucuz bir mikrofon tutucu aldım. Ekrana çıkmasın diye uğraştım. Her oynadığımda da biraz yükseklik kaybediyordu. Aman Allah'ım. Neyse, teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek için hoşça kalın.